Futbol dünya üzerindeki en popüler spor olarak milyarlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir fenomen. Sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir tutku, bir kültür, bir ekonomi ve hatta bir yaşam biçimi. İnsanları birleştiren, duyguları harekete geçiren ve tarih boyunca toplumsal değişimlere yön veren futbol, modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası. Bu videoda futbolun kökenlerinden, modern zamanlarındaki evrimine, taraftar kültüründen ekonomik etkilerine, psikolojik boyutlarından küresel toplumsal hareketlerdeki rollerine kadar her yönünü derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız futbolun büyülü dünyasına giriş yapalım. Futbolun kökenleri insanlık tarihinin derinliklerine uzanır. Antik çağlarda farklı medeniyetlerde top benzeri nesnelerle oynanan oyunlar modern futbolun ilkel formları olarak kabul edilir. Örneğin Çin'de M.Ö. 2. yüzyılda oynanan Cuju, deri bir topun bambu direkler arasından geçirilmesi esasına dayanıyordu. Bu oyun hem eğlence hem de askeri eğitim amacıyla oynanırdı ve Han Hanedanı döneminde popülerdi. Antik Yunan'da Episkiros, oyuncuların topu rakip alana taşımasını gerektirirdi ve fiziksel mücadele ön plandaydı. Roma'da ise Harpastum, küçük bir topun kontrol edilmesiyle oynanırdı ve askerler arasında dayanıklılığı artırmak için kullanılırdı. Japonya'da Kemari ve Mezoamerika'da Maya uygarlığının Pokatok oyunu gibi diğer kültürlerde de benzer oyunlar mevcuttu. Ancak bu oyunlar genellikle dini veya ritüel amaçlı yapılıyordu. Ortaçağ Avrupa'sında özellikle İngiltere'de futbol benzeri oyunlar köylüler arasında yaygınlaştı. Mob futbol olarak bilinen bu oyunlar kuralsız ve kaotikti. Bazen bir köyün tamamı diğerine karşı oynar, topu rakip köyün belli bir noktasına, genellikle kilise veya meydana kadar taşımaya çalışırlardı. Bu maçlar yüzlerce kişinin katılımıyla adeta bir savaş gibiydi ve sık sık yaralanmalara, maddi hasarlara, hatta ölümlere yol açardı. 14. yüzyılda İngiltere Kralı 2. Edward bu oyunların kamu düzenini bozduğunu düşünerek yasakladı. Ancak halkın futbola olan tutkusu bu yasakları etkisiz kıldı ve oyun gizlice oynanmaya devam etti. Modern futbolun temelleri 19. yüzyıl İngiltere'sinde endüstri devrimiyle birlikte atıldı. Şehirleşme ve işçi sınıfının artan boş zamanı futbolu popüler bir eğlence haline getirdi. İngiliz okulları ve üniversiteleri kendi futbol kurallarını oluşturdu. Ancak bu kurallar okuldan okula farklılık gösteriyordu. Örneğin bazı okullar topu elle taşımasına izin verirken diğerleri sadece ayak kullanımını kabul ediyordu. 1848 yılında Cambridge Üniversitesi'nde bir grup öğrenci farklı okulların kurallarını birleştirmek için toplandı ve Cambridge kurallarını oluşturdu. Bu kurallar topun elle taşımasını yasaklayarak futbolu rugby'den ayıran ilk standartları belirledi. 1863 yılında Londra'da Futbol Birliği yani FA kuruldu ve ilk resmi futbol kuralları yayımlandı. Bu kurallar modern futbolun temelini oluşturdu. Topun yuvarlak olması, sahanın boyutları, oyuncu sayıları ve faul kuralları gibi detaylar belirlendi. FA'nin kurulmasıyla futbol amatör bir eğlenceden organize bir spora dönüştü. İngiltere'de futbol kulüpleri hızla çoğaldı. Sheffield FC 1857'de kuruldu. Notts County 1862'de. Bu kulüpler dünyanın en eski futbol kulüpleri arasında yer aldı. 1871'de FA Kupası'nın başlaması futbolun rekabetçi yönünü güçlendirdi ve kulüpler arasındaki çekişmeyi arttırdı. Futbol İngiltere'den diğer ülkelere hızla yayıldı. 19. yüzyılın sonlarında İngiliz tüccarlar, işçiler ve denizciler aracılığıyla futbol Güney Amerika, Avrupa ve Asya'ya ulaştı. Güney Amerika'da özellikle Arjantin ve Uruguay'da futbol kısa sürede halkın tutkusu haline geldi. Arjantin'de River Plate ve Boca Juniors, Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus gibi kulüpler doğdu. Asya'da ise Hindistan ve Çin gibi ülkelerde futbol sömürge dönemlerinde İngilizler tarafından tanıtıldı. 1904 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu yani FIFA kuruldu ve futbolun küresel bir spor haline gelmesi için önemli bir adım atıldı. FIFA, uluslararası maçların ve turnuvaların organizasyonunu üstlendi. 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası futbolun dünya çapında bir fenomen olmasını sağladı. Ev sahibi Uruguay finalde Arjantin'i 4-2 yenerek ilk şampiyon oldu. Bu turnuva sadece spor değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir olaydı. Çünkü Güney Amerika ülkeleri Avrupa'ya karşı bir üstünlük sergileme fırsatı buldu. Futbolun tarihçesi sadece bir sporun evriminin değil, aynı zamanda toplumsal değişimlerin bir yansımasını da gösterir. Endüstri devriminden küreselleşmeye, sömürgecilikten modern milliyetçiliğe kadar futbol her dönemde insanlığın ortak bir dili olmuştur. Futbolun küresel etkisi. Futbol yalnızca bir spor değil, küresel, kültürel bir fenomendir. Farklı milletlerden, dillerden ve sınıflardan insanları bir araya getiren futbol evrensel bir dil haline gelmiştir. Maç günlerinde stadyumlar, sokaklar ve evler taraftarların coşkusuyla dolar.
Futbol sadece 90 dakikalık bir oyun değil, aynı zamanda birleştirici bir deneyimdir. Güney Amerika'da futbol adeta bir din gibidir. Brezilya'da samba futbol olarak bilinen akıcı, estetik oyun tarzı dünya çapında hayranlık uyandırır. Brezilyalı çocuklar sokaklarda plastik şişelerle, eski toplarla veya hatta çoraplarla futbol oynar. Bu tutku Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi efsaneleri doğurmuştur. Arjantin'de ise futbol ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'ndaki performansı Arjantin halkı için bir gurur kaynağıdır. Lionel Messi ise modern çağda Arjantin'in bayrağını taşımaktadır. Boca Juniors ve River Plate arasındaki Süper Klasiko maçları sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda Buenos Aires'in kültürel bir yansımasıdır. Avrupa'da futbol hem gelenek hem de dev bir endüstridir. İngiltere'de Premier Lig dünyanın en çok izlenen liglerinden biridir. Liverpool'un You'll Never Walk Alone marşı taraftarlar için birleştirici bir semboldür ve maçlardan önce stadyumu duygusal bir atmosfere büründürür. İspanya'da Barcelona ve Real Madrid arasındaki El Clasico maçları sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda Katalonya ve İspanya arasındaki tarihsel rekabetin bir yansımasıdır. Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'daki Paris Saint-Germain gibi kulüpler taraftarlarıyla güçlü bir bağ kurmuştur. Avrupa'daki taraftar kültürü, koreografiler, tezahüratlar ve tribün şovlarıyla renklidir. Örneğin Borussia Dortmund'un Sarı Duvarı, 25.000 taraftarıyla dünyanın en etkili tribünlerinden biridir. Afrika'da futbol umudun ve birliğin sembolüdür. Gana, Nijerya, Kamerun ve Senegal gibi ülkeler dünya sahnesinde başarılı oyuncular çıkarmışlardır. Afrika Uluslar Kupası kıtanın futbol tutkusunu gözler önüne serer. Örneğin 2019'da Cezayir'in şampiyonluğu ülkede büyük bir kutlamaya yol açtı. Ulusal bir gurur kaynağı oldu. Asya'da ise Japonya, Güney Kore ve Çin gibi ülkeler futbola büyük yatırımlar yapmaktadır. 2002 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Japonya ve Güney Kore, Asya futbolunun yükselişini simgeler. Son yıllarda Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğu ülkeleri de futbolu bir yumuşak güç aracı olarak kullanarak uluslararası arenada dikkat çekmektedirler. Futbol, sinema, müzik ve edebiyat gibi sanat dallarını da etkilemiştir. Bandit Like Beckham filmi, futbolun kültürel çeşitliliğini ve kadınların spordaki yerini işler. Gol serisi bir gencin futbol hayalini konu edinir. Bob Marley gibi müzisyenler futbolu şarkılarına taşımıştır. Marley'in futbol sevgisi Jamaika kültürünün bir parçasıdır. Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol kitabı futbolun duygusal ve toplumsal boyutlarını işleyen bir başyapıttır. Nick Hornby'nin Fever Pitch romanı ise bir Arsenal taraftarının futbola olan tutkusunu anlatır. Futbol taraftarlar olmadan eksik kalır. Taraftarlar takımlarına olan bağlılıklarıyla bilinir. Stadyumlarda tezahüratlar, pankartlar ve koreografiler maçların atmosferini unutulmaz kılar. Borussia Dortmund'un Sarı Duvarı 25.000 taraftarıyla dünyanın en etkili tribünlerinden biridir. Celtic taraftarının da Liverpool'lar gibi tıpkı You'll Never Walk Alone performansı duygusal bir deneyimdir. Arjantin'de River Plate taraftarının El Monumental'deki coşkusu stadyumun titremesine neden olmaktadır. Taraftar kültürü bazen olumsuz yönleriyle de gündeme gelir. Holiganizm, ırkçılık ve şiddet olayları futbolun imajına zarar verebilir. Örneğin 1985'teki Heysel faciası 39 taraftarın ölümüyle sonuçlandı ve futbol tarihindeki en trajik olaylardan birisi oldu. 1989'daki Hillsborough faciası ise 96 Liverpool taraftarının hayatını kaybettiği bir başka trajediydi. Bu olaylar stadyum güvenliği ve taraftar yönetimi konusunda önemli değişikliklere yol açtı. FIFA ve UEFA bu sorunlarla mücadele için sıkı önlemler alır. Irkçılığa karşı kampanyalar ve holiganlara yönelik yasaklar bu sorunları azaltmaya amaçlar. Taraftarlar sosyal medya çağında yeni bir boyut kazanmıştır. Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformlar taraftarların maçlar hakkındaki anlık yorum yapmasına ve oyuncularla etkileşim kurmasını sağlar. Taraftarlar aynı zamanda oyunculara destek veya eleştiri mesajları göndererek maçların psikolojik yönünü de etkiler. Futbol toplumsal hareketlerde güçlü bir araçtır. 2011 yılında Arap Baharı sırasında Mısır'daki taraftar grupları Tahrir Meydanı'ndaki protestolarda ön saflardaydı. Taraftarlar Türkiye'de Gezi Parkı protestolarında da aynı şekilde aktif olarak rol oynadı. Futbol aynı zamanda barış ve uzlaşma aracıdır. Fildis sahilinde iç savaş sırasında Didier Drogba'nın milli takım maçlarından sonra yaptığı barış çağrısı ateşkes anlaşmasına yol açtı. Futbol bir spordan çok daha fazlasıdır. İnsanları birleştiren, duyguları harekete geçiren ve tarih boyunca kültürel bir miras oluşturan bir fenomendir. Pele'nin zarif gollerinden Messi'nin inanılmaz çalımlarına, taraftarların coşkusundan Dünya Kupası'nın heyecanına kadar insanlığın ortak dilidir. Ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel etkileriyle futbol dünyayı değiştirmeye devam ediyor.
Bu videoda futbolun temel noktalarına değindim. Eğer sizler de bu video tarzını beğendiyseniz diğer videolarımda daha derinlemesine konulara da inebiliriz. Umarım bu video size futbolun büyüsünü tekrardan hatırlatmıştır diyorum. Buraya kadar izleyenler için de videoya bir like atmasını rica ediyorum. Aynı zamanda yorumlara da bir kalp bırakırsanız ben de gelip sizin yorumunuza kalp bırakacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.